Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar efendim. Aklındaki kişinin şu anki enerjisinden bahsedeceğiz. Yani sizin ilişkiniz nerede tıkanmış bunun analizini yapacağız ve süreçte de rehberlik alacağız tarot kartlarından. Efendim, yorumlarda en çok şöyle bir, durumla karşılaşıyorum. "Mehtap Hanım hep aklımdaki kişi açılımı yapıyorsunuz, yeter bıktık artık." diye. Efendim, benim branşım da bununla alakalı, bilinç altyapısıyla alakalı. Şöyle söyleyeyim, diğer kanallarda gelecekle alakalı, ihtimallerle alakalı açılımlar yapıyorsa da benim açılım, branşım bunun üzerine efendim. Yani bir aklındaki kişi, kanalı gibi düşünebilirsiniz. Hadi bakalım hanımlar, beyler. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa kolektif bir açılıma başlayacağız. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Sana uyumlananları sevgiyle alabilirsin, uymayanları da evrene geri iade edebilirsin. Yorumlarda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum ve beni hangi ülkeden, hangi şehirden, hangi dilde izliyorsanız herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. Şu an aklındaki kişinin evrensel olarak bir enerjisine bakacağız. Mutluluk, stratejik ve bilinçaltı korkularından bahsediyor şu anki durumundan hayatım. Yeni başlangıçlara başlamak istiyor. Belki seninle alakalı, belki kendisiyle alakalı fakat bastırılmamış bir intikam duygusundan bahsediyor, gizli arzulardan bahsediyor. Neden dolayı bu var Mehtap abla diyorsan hayatım, bu kişi kendini farklı göstermeye çalışıyor. Daha güçlü göstermeye çalışan bir enerjide olduğunu görüyoruz. Aslında buna hayat çok güzel, Jüpiter müşteri evreninin, gezegeninin enerjisini veriyor. Bolluk, bereket, iletişim konusu, zenginlik, fırsatlar durumları veriyor. Fakat dışarıdan, sinsi ve şanssızlıkla alakalı hep böyle plan proje yapan bir kişilik olduğunun ikazını veriyor ve ilişkinize de zaten bu, bilincinin altında oluşan korkular, karanlık taraflar, bu durumla müdahalede bulunmuş diyebiliriz hayatım. Şunları aldık koyduk kenarıya ve geldik şimdi tarot kartlarımıza. Evet, bakalım geçmiş süreç içerisinde ilişkinizde nasıl bir başlangıç oldu? Şu anki durumunu ve sonuç gelecek hanesine bir bakacağız. Sonra yine rehberlik kartlarımızla da devam edeceğiz. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına ben niyet alıyorum hayatım. Duymak istediklerini değil, kartların vereceği rehberlikleri, yorumlamaya niyet ediyorum. Ben de kendi duygu durum ve düşüncelerimden arınayım ve kartlarımı sizinle uyumlayayım. İlk defa videoya denk gelenler, şöyle aklındaki kişiyi düşünerek enerjisini lütfen çembere dahil et. Abonelik yani takip etmek ücretsizdir. Çembere dahil olabilirsiniz efendim. Hadi bakalım. Şöyle enerjisini getirdiysem buralara ben de başlıyorum yorumlamaya. Senin evet, o kadar güzel karşı tarafı pohpohlaman var ki hayatım. Sevginle, fedakarlıklarınla karşı taraf çok güzel motive olmuş durumda. Yani diyor ki oh ben tam yerimi buldum. Acaba daha neler yapsam? Şimdi burada ateş elementi çok yüksek. Ateş elementi dediğin zaman zaten bir önce duracaksın. Koç aslan yay enerjisi tutkularıyla hareket eden bir karakter olabilir. Sadece o değil sen de olabilirsin ama burçlara tabii ki de odaklanmıyoruz hayatım. Burada çünkü şimdi, balık, akrep, yengeç, su elementi de var. Duygularıyla tamamen böyle bir koruma altı içerisine alan bir, karakterimiz de var ama senden öyle bir eminliği var ki ben ne yaparsam yapayım, beni her şekilde sevgisiyle, merhametiyle, sezgileriyle her şekilde koruyup kollar. Resmen, duygusal kaynağı olan duygusal doyumluğa gelebilecek bir eminlik durumunda diyebilirim seninle alakalı. Hep neyle alakalı, düşünceler var dersen geçmişte hep bir kontrol kazanma eyleminde. Hep bir şeyleri stratejik olarak düşünüyor, ediyor vesaire durumları ama gel gör ki kraliçeye karşı burada bir kral var. Yani eleştiriye karşı çok hassas olan, çok güçlü olan ve
toplum önünde de saygı duyulan bir kişi olduğunu gösteriyor burada karşıdaki kişiden. Ama ve lakin ne oluyor? Burada bir plan var, burada bir perde durumu var. Yani tam net olarak ilişkinizi geçmiş süreç içerisinde rahat yaşayamadığınız bir alandan bahsediyor. Zaten enerjisel olarak bize kartlar ne dedi? Bilinçaltındaki korkular diyor. Tam diyor, bastıramadığı bir duygu var diyor. İntikam duygusundan bahsediyor. Ya ilişkinizde bir tıkanıklık yaşadınız ya da bir blokaj yaşadınız. Bundan dolayı da içten içe böyle birazcık sinsilik yapan bir enerjide olmuş olabilir ilişkinizin ilk tıkanıklık yaşadığı nokta. Ve zaten de zaman kartı kendini verdi, mucrimiyet kartı ve iyileşme kartı. Bu kişiyle çok toksik bir şekilde ayrıl barış bir birliktelik yaşamış olabilirsiniz. Bir türlü adını koyamadığınız da bir birliktelik yaşıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı şimdi hep bir zamana bırakılma. Çünkü, bir iç dünyasında bir pişmanlık duygusu var. Karşı tarafın iyileşmesi gereken, yani bu sadece psikolojik değil, duygular olarak değil, iç dünyasında belki bambaşka bir, blokaj da yaşıyor olabilir. Yani psikolojikten ziyade böyle, süreçlerin de iyileşmesi gereken bir durum olabilir. Bundan dolayı yavaş yavaş böyle, hani, ilişkimiz nereye gidecek, nasıl olacak, acaba bir tatile mi ihtiyaç var, acaba elimizden nasıl, gelir de ilişkimizi canlandırsak ikinci bir şans hak ediyor mu gibi hep plan proje senin tarafında olsa da karşı taraf iç dünyasında, bilinç arketiplerinde hep böyle, lider olmayı seven bir durumda. Kraliçe, zaten bu tarafa doğru bakıyor, biraz kırgın. Dişil taraf. Eril taraf diyor ki ben buyum. Ben buyum ve şöyle söyleyeyim, bana da biat edeceksin durumunda. Yani alma verme dengesini farklı derecede kullanan hırslı bir karakter var. Liderlik konumunda olan, ben bu ilişkinin problemlerini görüyorum, sen görmüyorsun diyen, eleştirel durumu bambaşka olan bir durumda. Çünkü ne var burada? Biraz egomanya durumları vardır, üstünlük isteği vardır ateş elementinde. Ondan dolayı sizin hep böyle ilişkinizin temelinde zamana yayılmış durumlar mevcut diyebilirim. Bunu da süslüye koymadım herhalde. Azıcık böyle keyfimi de yapayım. Hadi bakalım. Ay, biraz acı geldi. Şu anki enerjiye bir bakalım. Enerjide neler var? Geçmiş zamanda gerçekten kendini böyle, eee, idol gibi gösteren ve iki tarafında çok yorulduğu, iki tarafında birbirlerinin psikolojik ve karanlık taraflarıyla mücadele ettikleri bir durumdan bahsettik. Ve bakalım şimdi bu ağır sözler, kaygısal durumlar, vesveseler, durumlar ne yana doğru ilerleyecek? Kartların danışmanlığını alalım. Ay 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 kibar kızım benim. İlla bir kraliçeyi de ekliyor yani dönüşüm. Şu anki durumda taraflardan bir tanesi çok acı konuşuyor, onu söyleyeyim. Acı konuşan taraf da çok büyük ihtimal dişil taraf. Yani diyor ki ben artık bu durumdan yorulmuş bir durumdayım ve otur şuraya konuşacağız. Kılıç kalkmış artık yani. Hüküm verilecek yani eski durumlardan bahsediyorum. Şimdi evet her şey için emek veriyorum, her şey için çabalıyorum fakat benim de sevgimi sen görmüyorsun. Ben ne kadar anı yaşamaya çalışsam da benim de hayatımda problemler yok mu zannediyorsun diyen bir dişil enerji var. Fakat eril taraf diyor ki ben senin bu yanınla alışkın değilim ve ani böyle çok ani bir durumda sanki yarınlar yokmuşçasına ani bir tepki vermiş olabilir. Bir dönüşüm yaşanmış olabilir ve bundan dolayı da ilişkiniz böyle, güven sarsıntısı içerisine düştüğü aşikâr hayatım. Ne oluyor? Bir beklenti durumları var fakat dişil taraf burada çok net bir şekilde, kendi endişelerini, duygularını ve, sanki böyle
İlişki sonrasında artık gel bakalım Z raporu almamız gerekiyor. Kim nerede ne kadar emek vermiş bunları bir oturup konuşalım dediği bir durumda. Ama onun duygularına geldiğimiz zamanda diyor ki ben senden bunu beklemiyordum diyor. Yani her şey çok güzel gidiyor vesaire. Benim de emeklerim gözükmüyor ama ben de kendi hayatıma bakıyorum dediğin noktada artık böyle her şey sanki böyle ani bir yıldırımın kulenin tepesine düşmesi gibi. Hiç beklenmedik bir şekilde karşı taraf şu an bambaşka bir enerji tepki vermiş durumda olabilir. Neden? Karşı taraftan çekiniyor bu ve sürekli irtibat halinde kalan bir kişi de artık diyor ki aman bundan sonra hiçbir şekilde ben mesaj atmak istemiyorum. Bak yakın bir süreçte belki doğum günü olabilir, belki bir kutlama olabilir. 14 Şubat'ı geç, 14 Şubat bambaşka bir enerji. Ama artık diyor ki yani bambaşka bir yere geliyor. Bundan sonra ben de emek vermeyeceğim diyen bir inatlaşma durumu var. Araya iki tarafın da birbirlerine inat sonucunda güven problemleri yaşattığını söyleyebilirim. Sanki hep böyle dedik ya Lilith bütün enerjiyi yiyip bitiriyor, sömürüp bitiriyor dediğimizde hep böyle karşı tarafın farklı stratejilerle ilişkinin aurasını bozan sanki bir durumda. Ve şimdi, kupa asından bahsettiğimde böyle çok güzel bir durumdur. Hani kalbiyle aslında iki tarafın da birbirleriyle doludur. Birbirleriyle hoşnuttur, çevreleriyle çok fazla aktif bir çift olmaktan bahsedebilirim. Fakat dikkat edin, artık enerjiler tehlikeli. Çok fazla dışarılarda, ilişkinizin keyifli taraflarını göstermeyiniz. Efendim, nazar değiyor. Ama bu alanda, dişil taraf birazcık dediğim gibi kılıcı kaldırmış, "Gel buraya konuşmamız lazım." dediği noktada, artık böyle ilişkinin ciddiyetine büründüğü söyleyebilirim. Karşı tarafa bir güven gösterisi, sorgulaması durumu var. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Bence farklı oldu. Karşı taraf kendini güzel bir saklama durumunda. Bir şeylerin arkasına sığınıyor. Zamanım yok, bir şekilde artık ben de, olayları akışına bıraktım. Eee, gerçekten zor bir süreç geçirdik gibi hep böyle bir bozulmadan, kayıptan bahsediyor olabilir ama işin iç tarafını dediğim gibi, kendisi de sevgisiz bir ortamda yaşadığı için, büyüdüğü için belki de ya da seninle olan, birlikteliğinin çıkarsız bir birliktelik olmasını çok fazla böyle, ihtimal vermiyor da olabilir. İç dünyasına dedik ya hep böyle güzellik geliyor vesaire ama bu kişi, bu adam veya kadın hep strateji yapan bir karakter. Zihni huzurlu çalışan bir kişi değil. Hep böyle bir çaresizlik, bir endişe, hep böyle, bastırılmış duygular, yani kesin bunun altından bir bit yeniği çıkacak diyeceğin tiplerden yani. Hep iletişimde böyle çatışmaları getiriyor diyebilirim ama artık şeyde ne diyor Kılıç Kraliçesi? Bir dakika, bir dakika. Artık hesap vermek zorundasın. Gel buraya duygular vesaire hiçbir şey gizli saklı kalmayacak dediği noktada. Bakalım ilerleyen süreçte ilişkinizin nasıl, bir evreye gelebilme durumu olabilir? Sonra rehberlik kartlarını alacağız. Yani tarot kartlarından 3 tane alıyorsak 5 tane alacağız ve senin neye dikkat etmen gerekiyor ona bir yoğunlaşacağız hayatım. Bakalım kupa onlusu her zaman kasa kazanır. Çark, ya ve tılsım üçlüsünü verdi. Emekten bahsediyoruz. İlişkinin bambaşka bir noktaya gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Burada kolektif ikiye bölünme potansiyeli olabilir ama karşı tarafta bir aydınlanma, aktif hayatım. Burada tamamlanma var. Burada bir huzur durumu var. Kötü giden durumların kader çarkıyla pozitife dönen bir alanından bahseder. İşte yüzleşmek de geldi zaten. İlerleyen süreçte hani Kılıç Kraliçesi diyor ya gel buraya bir gel. Seninle konuşacaklarım var. Ne bu sen böyle çok saldın kendini. Bir kendine gel durumları var ya. İşte bir direniyor, bir kararsızlıkları var ama yüzleştiği durumlar hep bu şekilde. Çok böyle sizin çok uzak bir süreciniz yok. Şimdi tılsımın
üçlüsüne başladığım zaman artık sanki senin ona, iş konusunda, hayat konusunda, arkadaşlık konusunda vesaire sanki böyle maddi manevi destek vereceksin. Artık emeklerle beraber birbirinize destek olacağınız bir sürece doğru gidiyor bu alan diyebilirim. Karşı taraf açık söyleyeyim, ilişkinin anlık enerjisinde birbirine inattan dolayı zorluk yaşatan bir, birliktelik açılımı var burada. Eril taraf gerçekten bir yorgunluk yaşamış olabilir veyahut da, ne yapacağını bilemeyen bir durum içerisine gelmiş olabilir. Fakat, dişil bu ilişkiyi İsteyip de "Gel buraya, Z raporu alacağız." dediği noktada hayal kırıklıkları veyahut da, nerede bir blokaj yaşanılıyorsa, işte, onlarla karşı tarafı yüzleştirerek ilişkisine sahip çıkabilme potansiyeli içerisinde. Burada neden bahsettik? Müşteri, kartından bahsettik, yani Jüpiter'den. İlişkinizin karşı tarafın bu halini daha dizginleyerek sizin uyumlu hale gelebileceğinizi söyleyebilirim bu alanda hayatım. Güveneceğiniz insanlar destek verebilir veyahut da, belki de ilişki terapisine gideceksiniz diyebilirim. Yani burada düzelmesi için emek verildiği, artık bir arada, birbirinize yardım edip de çatışmaları arka planda bırakabileceğiniz noktalardan bahsediyor. Karşı taraf belki, kötü bir hatıraları vardır. İşte, bilinçaltındaki o, hani, aşamadığı yanlış hisler, yanlış düşünceler ya da konuşmayı bilmiyor olabilir. Bunları, dişil tarafın, yani, çoğu kişi dişil olduğu için söylüyorum. Sevgili, beyefendiler, yanlış anlamayınız. Eril dişil ayrımı yok tabii ki de tarotta. Fakat izleyicilerin %80'i, hanımlar olduğu için, dişil taraflar olduğu için, o yüzden söylüyorum, bu açılımın yorumunu bu haliyle kabul ediniz. Yani size uyan şekilde kabul ediniz. Ani bir şekilde bu ilişkinin dönüşüm potansiyeli olabileceğinden bahsediyor bize kader çarkı. Güzel ama karşı tarafta ne diyorum ben size her zaman özel danışmanlıklarda izlediğinizi biliyorum. Emek verdiğini karşı tarafa belirt ve kırmızı çizgilerini her zaman oluştur. Yani, işte, atıyorum saat şu an 4, işte, saat 5'te buluşalım mı? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Hani, o boşluk doldurma gibi bir his oluşuyor. Yani, önceden randevulaşmak vesaire şunlar bunlar, bu karşı tarafa saygı duymaktır. Belki karşı taraf, uygun değil, hazırlanması lazım, bakım yapması lazım, süslenmesi lazım, püslenmesi lazım. Hele, kalabalık da bir şehirde yaşıyorsanız, böyle bir dünya yok yani. Daha sonrasından, bir plan, randevu gibi alınması lazım. Bu nedir? İnsanın kendisine değeri. Yani yarın görüşelim mi? Yarın nasıl olabilir? Acaba kendini ayarlayabilir misin? Bunlar önemli şeyler hayatım. Yoksa, tabii ki de anlık enerjiler. Hava çok güzeldir. Bakarsın, sürpriz bir havadır. Ya müsaitsen eğer işte bir piknik yapmaya gidelim mi? Ya da işte bir parkta piknik yapıp da işte ne bileyim marketten alırız bir bisküvi, bir meyve suyu, bir şeyler. Keyif yapalım mı? Gibi gibi gibi. Anlık şeyler de tabii ki de olur ama karşı taraf, yani her an hazır kıta senin onu beklediğini düşünmesin. Bunlar önemli şeyler. Şimdiye kadar bizlere Y kuşağı olarak söylüyorum, bunlar öğretilmedi. Beni, çok iyi anlayacağınızı biliyorum ama Z kuşağı öyle değil. Yani Z kuşağı bambaşka bir enerji. O yüzden onlara ceket ilikliyorum, saygı duyuyorum ama Y kuşağı, hani, hep böyle eril, çok önemlidir. Hep böyle, saygı duyulması gereken bir enerji olarak hissettik ama şu anki şartların farklı olduğunu az çok, biz de öğreniyoruz efendim psikoloji bölümünde. Evet, şimdi ilerleyen süreçte rehberliğini alalım kartların. Peki bu ilişki için ne gibi, dikkat etmemiz, öngörmemiz gereken durumlar var? Bir de bunlara bakacağız. Sonrasında konuşturma kartlarını alacağız. Destek etkinliğini mutlaka bekliyorum. Sizin için küçük ama benim için çok büyük bir, destek oluyor bu. 250 yorum, 500 beğeni gerçekten, beni çok mutlu ediyor efendim. Bakalım, şimdi neye dikkat etmen gerekiyor? Tılsım yedilisi geldi.
Değnek prensi geldi. Ermiş kartım. Geliyor gene Mehtap abla yorumu. Bak. Kılıç sekizlisi. Aşıklar kartı. Tadını çıkart hayat. Tadını çıkart. Ama aynı az önce konuştuğumun kartları geldi, farkında mısın? Şimdi tılsım yedilisine baktığın zaman önceki orijinal kartı düşün, böyle çiftçi bir abimiz vardı. Çalıların üzerindeki işte tılsımlara bakar, paralara bakar vesaire durumları, değil mi? Emeklerine bakar. Ben bu kadar emek verdim. Ben bu kadar çabaladım, uğraştım. Acaba değer mi, değmez mi? Bunun hesabını yapıyormuş gibi gelir, değil mi? İşin arka tarafında başka şeyler vardır. Birazcık ödemeler gecikmiştir. Egzantrik bir şekilde ezoterik yorumlarda arkadaşlık aşka dönüşebilen bir yorumlama da vardır bunun içerisinde. Bu bir. İkincisi, şimdi burada değnek şövalyesine baktığım zaman, ay prensine baktığım zaman burada birazcık böyle toyda bir enerji var. Aslına baktığım zaman daha doğrusu. Ne oluyor? Bir şeyleri dengelemeye çalışıyor diyebilirim. Bir şeyleri eee, isteyip de yapmaya çalışan bir enerjide olduğunu söyleyebilirim hayatım. Burada ne var? Dikkat etmen gereken ermiş kartının enerjisi var. Burada diyor ki ne kadar huzurlu olmaya çabalıyorsan o kadar kendini görmezden geliyorsun durumu vardır. Kılıç sekizler için her zaman ne söyleriz? Bir çaresizlik, bir kurban rolü, bir böyle ama ne yapayım işte bir şekilde olaylar üst üste geliyor, mücadele veriyorum vesaire durumları, ama benim için hayat kolay değil. Ben de hayatın çok böyle mücadele verenlerdenim hayatta. Kelimeleri toparlayamıyorum. Çok ilginç bir şekilde uykusuzluk fena sıkıştırmış durumda. Ve aşıklar kartı. Aşkının tadını çıkartabilirsin. Emeklerinin karşılığını alabilirsin. Fakat diyor bir kurban rolünden çıkman gerekiyor diyor kartlar. Evet. Kılıç sekizlisinin enerjisi birazcık da bu. Ne kadar yorulduğunu biz de biliyoruz tatlım. Sıkışmış hissediyor olabilirsin ve ilişki bakımından takıntılarının da yoğun olduğunu birazcık göz önüne alırsak kendini çaresiz hissetme lütfen. Yani bir yanılsamadan ibaret olduğunu biliyorsun. İstesen kapıyı açıp çok güzel bir şekilde bir dakika ben geldim diyebilirsin. İşte bu kılıç kraliçesi gibi hayatım. Gel buraya otur konuşacağız diyebileceğin bir enerjiye gelebilirsin. Ama bu aşk için, bu ilişki senin için ne kadar önemli? Senin için ne kadar değerli? Emek vermeye değer mi? Bunları konuşman lazım. Çünkü tarot kartlarında aldığımız rehberliğe bakılırsa karşı taraf şu an sınırsızlıktan ne yapacağını tam olarak bilemeyen bir enerjide. Sadece burada bir küçük bir müdahale lazım. Anlık enerjide tamam mı, devam mı diyen bir durumda. Fakat kartların rehberliği diyor ki çok sabırsızsın, kurban bilincine çok fazla girmişsin, acziyeti çok fazla kabul etmişsin. Bunları bir kenara bırak ve artık şöyle kendini bir toparladığın zaman da ileriye çok rahat ilerleyebileceksin, gidebileceksin diyen bir durum var. İlişki güzel bir hale gelebilir. Ciddi bir basamak haline gelebilir ilerleyebilmesi için. Ne oluyor? Şu an oturup ilişkini güzelce irdelemen gerekiyor hayatım. Yani beyefendiler de çok böyle kadınları da acımasız zannetmesinler. Çok egzantrik bir şeyden şimdi örnek vereceğim. E, işte ister istemez bazen hızlı hareket ediyoruz. Şöyle çok fark edilmesin diye bir tane tırnağım kırıldı. Çok da fazla şey yapamayacağım ışıktan dolayı. Yani kırıldı şurası. Bir tırnağım kırıldı diye geri kalan 9 tane tırnağımı sıfırlayacağım. Acımam. Yani siz buradan alın mesajı. Yani hani hanımlar hani idare eder hep böyle şefkatli tarafı falan filan. Artık kadınlar da elini masaya vuran hatunlardan diyebilirim, kılıç kraliçesi. Yani eğer uyumu bozuyorsa iletişiminde keser.
Hanımlar beyler, bayağı bir ciddi açılım oldu. Kimin enerjisi geldi, kimin enerjisi gelip de beni, paralize edip de konuşturdu bilmiyorum ama ağır kelimeler konuşturdu farkındayım. Hadi bakalım, 3 tane kart seçeceğiz. Karşı taraftan alacağın mesaj nedir? Şöyle alalım. İstersen hepsini seçebilirsin. Tabii ki de sınır yok. İstersen bir tanesi birine, bir tanesi ötekine, bir tanesi de ötekine de seçebilirsin. İstersen hepsini seçebilirsin bir kişi için. Her şey sana kalmış bir durumda. Evet, ben yine de bir numarayı seçenlere açıklayacağım. Yoruma isterseniz seçtiğiniz numarayı yazabilirsiniz ya da Z raporunu alıyorum ve güçleniyorum diye yoruma yazıp bu kolektifin güçlenen enerjisine dahil olabilirsiniz. Hadi bakalım bir numarayı seçenler, seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim diyor kendisi. Ay çok şaşırdım. Yani klasik Türk erkeği. İstiyorum ama şu an hazır değil. Ne zaman hazır olacaksın? Haftaya mı? Yarın mı? Ne zaman tam olarak hazır? Senin tam hazırlığın ne zamanla alakalı? Paran olunca mı? İşte bazı şeyler yoluna geçince mi? Gidince mi? Neyle alakalı? Yani ne? Tam hazır olmanı hissettirecek durum ne? Ay bir numara fena fırça yedi. 2 numaraya gelelim bakalım. 2 numara ne diyecek? Affedilmeyecek hatalar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim, her şeyi sıfırdan başlamak. Bunu ellemeyin. Bunu ellemeyin. Ne yapacaksa yapsın. Bunu çok şey yapmayın yani. Yani yapabilse yapacak. Yeni iş, yeni aşk. Yani şu her yere çekebilirsin. Ya seninle ya da sensiz bir şekilde yani ikicikli. Tam net bir şekilde şey yapmamış, açıklama yapmamış. Bir de hatalar yapmak istiyorum diyor. Affedilmeyecek hatalar yapmak istiyorum diyor. Bu kartı desteden çıkartalım ya. Bana bunu hatırlatın. Bu sıkıntılı bir kart yani. 2 numara. 3 numaraya geldim. Ama bazı gerçekler karanlıkta olgunlaşır. Gölgesiz bir ışık ruhu kör eder. Bu 3 numarayı seçenler sana kibirliymiş gibi gelebilir, lidermiş gibi gelebilir ama şöyle söyleyeyim, bu bazı şeyleri sana öğrettikten sonra öğrettiğini düşünüp hareket edebilecek bir potansiyele sahip. Yani birazcık sessizliğinle cezalandırdım seni ama benim değerimi bilmeni istiyorum ya da bu ilişkinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamanı istiyorum diyebilecek kapasitede bir karakter. Şu an sadece biri seçin geçin. 2 ve 3'te biraz böyle değişik enerjiler var diyebilirim. Hanımlar beyler zor bir açılımdı. Beni çok zor konuşturdu ama bu kişi gerçekten temiz bir şey nasıl diyeyim konuşma yapılsa kendine gelebilecek bir potansiyelde. İnşallah şu an en günahsız olan bir numarayı seçmişsinizdir. İlerleyebilirsiniz diyebilirim. Kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.